Sevgili dostlar, hepinize hayırlı günler. Tabii bir hafta geçti aradan, sizleri özlüyoruz. Fakat sizden gelen sorular ve sizden gelen yorumlar bizi ayakta tutuyor. Sorularınızla, sorunlarınızla yüzleşmek bizi ilim yolculuğundaki adımlarımızı daha emin atmamızı, sayfaları ve internetten yapacağımız araştırmaları 2020-2021'e bağlarkenki zaman diliminde dünyanın bugünkü halini, manevi boyutu, iktisadi boyutu, dini boyutu, insani boyutu düşünerek soru ve sorunlarla karşı karşıya gelmekten gerçekten hoşnut oluyoruz. Zira insanın gerçek vazifesi bu dünyada başkalarının derdini çözebilmenin gayreti içerisinde olmaktır. İnsan kendini çözmeye başlayınca başka alemlere doğru yolculuğa başlamış oluyor. Biz de dinimiz bir olsun, aklımız bir olsun, kalbimiz bir olsun diye sizlerle buluşmanın heyecanı içerisindeyiz. Bugün soruları cevaplayacağız. Sizlerden gelen, aslında tanıdığımız, tanımadığımız, belki de kalbi beladan tanıştığımız ama hatırlamak durumunda olduğumuz o güzel insanların her birinden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Tabii YouTube aboneliğini ve bildirimlerinizi açmayı, bunun yanı sıra beğendiyseniz like butonunu lütfen şöyle dokunursanız bizi memnun edersiniz. Sadece beni değil, bizimle beraber bu mesaiyi paylaşan çok kıymetli arkadaşlarımızın sevincine ortak olmuş olursunuz. Zira insanın tabiatında beğenilme duygusu vardır. Beğenilmek, takdir edilmek, başarılı işlerin devamının gelmesine vesiledir. Biz dualarınıza talibiz. Bunun yanı sıra tebrikleri de kabul ediyoruz. Bunu da açık yüreklilikle söylemiş olalım. Sizden gelen soruları tabii mail üzerinden adreslerimize gelen, arkadaşlarımıza gelen soruları toparlayıp arkadaşlarım bana gerçekten hazırlıksız bir şekilde hazırlayıp önüme koyuyorlar. Ben hazırlıksızım, onlar hazırlıklı. Her şeyin doğal ve tabii olması ve karşıdaki bizi dinleyen ve bizimle bu soruların cevabının ne olduğunu merak eden herkesle cevaplarımızı paylaşmaya çalışıyoruz. Bakalım gelen sorularda ne var? Mehmet Bey sormuş. İlk sormuş. Besmele diyelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Abdestsiz Kur'an okuyabilir miyiz? Dinleyebilir miyiz? Öncelikle abdest almak insanın bedenine ferahlık verir. Abdest, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben namaz kılarken beni nasıl görüyorsanız siz de o şekilde namaz kılın diye tavsiye bulunmuştur. Bu tavsiyenin yanı sıra abdest almayı da, abdestli olmayı da adet haline getirmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla biz peygamberin ümmetiysek o abdest aldı ve abdestli kalmayı, abdest üzerine abdest almayı nurun ala nur, nur üzerine nurdur, enerji üstüne enerjidir diye tavsiyede bulunmuşsa biz de bu yoldan gitmeliyiz. Tabii ki Kur'an-ı Kerim okuyabilirsiniz. Hele böyle bir tabletten, cep telefonunuzdan, bilgisayardan kesinlikle okuyabilirsiniz. Abdest almadan da Kur'an okunabilir ama abdest alarak Kur'an okumayı adet haline getirmek en güzeldir. Zira Vakıa Suresi 79. ayette temiz olanlar Kur'an'a dokunabilir derken İslam uleması, alimler bunu abdest alarak Kur'an'a dokunun diye tercüme etmişler. İslam geleneğinde, İslam kültüründe, prensiplerde böyle bir esas hakimdir. Bu geleneği yıkmadan devam ettirmek hoş olan, güzel olandır. Ama yoldayım, Kur'an'dan bir şeyi çok merak ettim, çantamda var, bakabilir miyim? Abdestiniz yok, otobüstesiniz ve bakma ihtiyacınız yüksek, açıp bakabilirsiniz. Telefonu zaten dokunmak durumunda değilsiniz. Olağanüstü şartlarda elbette abdestsiz dokunulabilir ama abdestim yok, Kur'an dokundum, günaha girdim mi? Asla böyle bir şey yok. Allah Teala kullarını korkutmak için dinini göndermedi. Bu soruyu bu şekilde tamamlamış olalım. Ümidin olduğu yere, selametin olduğu yere Kur'an gelir. Rabbim inşallah bereketli eylesin. İkinci sorumuz, salgın nedeniyle cuma namazını kılamıyorum. Kazası olur mu? Nasıl kaza edilir? Öncelikle cuma namazının kazası olmaz çünkü naipli bir namazdır. Yani nöbeti olan bir namazdır. Vaktin evvelinde, sonrasında, ikindi vakti girene kadar kılınabiliyorsa kılabilirsiniz. Çünkü cuma namazı ancak vaktinde cemaatle cuma namazı olarak eda edilebilir. Kazası mümkün değil. Kazasını yapmak yerine
o vaktin namazını kılmakta fayda var tek başınaysanız, ama bir cemaat olabiliyorsanız 3 kişi de olsa birisi öne geçer. Allah emreder, Peygamberimiz sünneti icra etmiştir, biz de iyi insanlar olalım diyerek ayağa kalkıp hutbeyi okumuş olur. 2 rekatta namaz kıldırırsa o cuma namazı yerine gelmiş olur. Çünkü salgın döneminde camiye gidip siz ya da başkası bunu taşıyor ve siz de oradan etkilenip de evinize getirip başkalarının ölümüne neden olacaksanız bundan uzak durmakta fayda var. Allah bu illetten bir an evvel kurtulmayı ve camide saf ve cemaat olarak namazı, hutbeyi eda edip en güzel şekilde icra edebilmeyi hepimize nasip etsin diyoruz ve Mustafa Bey'e teşekkür ediyoruz. 3. sorumuz, sadece farzları kılmak günah mı? Hande Hanım sormuş. Hande Hanım, teşekkür ediyoruz. Allah'ın emrettiği bu, farz namazları kılmak. Çünkü sünneti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizatihi kendisi icra etmiş, ihya etmiştir. Biz onun ümmeti olduğumuz için, onun yaptığını yapmaya çalıştığımız için sünnetleri eda ederiz. Namazdan kaçtığımız için sünnetlerden kaçmayız. Ama insanın bazı zamanlar çok vakti olur, bazı zamanlar aşkı yüksek olur ve namazı çok kılmak ister. O zaman nafile kılar, sünnetler kılar, teheccüde kalkar, işrak namazı kılar bolca. Hazreti Ali ne buyuruyor? Bazı zamanlar vardır ki insan aşka gelir, çokça ibadet etmek ister ve o zamanlarda namazını, nafilesini artırır, fazlaca kılar. Bazı zamanlar vardır ki ancak farz namazlarını eda eder, farzı terk etmeyin. Öyleyse biz de farz namaz kılanlara niye farzı kılıyorsun, diğerlerini kılmıyorsun diye hiçbir şeyi dikte etme hakkına sahip değiliz. Önemli olan farzı, asıl olan bunu eda etmektir. Allah niyetlerimizi, ibadetlerimizi kabul eylesin. Peki, değişik bir soru gelmiş Şerife Hanım'dan. Oğlum solak, sağ elle yemiyor. Ne yapacağım diye anne feryat ediyor. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Allah Teala siniri, sistemi, eli, aklı ve bunları kullanım yeteneğini bizatihi kendisi veriyor. Sol elle yeme kabiliyeti varsa sol elde yiyecek. Sağ elle yiyemiyorsa da niye sağ elle yiyemiyorsunuz diye baskı yapamazsınız. Çünkü Allah Teala kullarına zulmetmez, zulmetmek için var etmemiştir. Sadece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde sağ elde yiyiniz dediğinde ben sağ elde yiyemiyorum diyen ve ısrar eden, inat eden, yiyebildiği halde yiyemeyen insana yiyemeyesin demiştir. Çünkü bir devletin başkanı peygamber vasfıyla sağ elle yemeyi tavsiye ediyor. Yeme kabiliyeti varken inadını yemeyip, tersleyerek, reddederek, bir de ortamı gererek bu ifadeyi kullandığında Peygamberimiz bunu söylemiştir. Dolayısıyla oradaki özel bir durum genele şamil olamaz. Solak bir adama sağ elle yiyeceksin diyerek çorbayı içmesine, yemeği yemesine mani olamayız. Allah inşallah afiyetle, hayırlı uzun ömürler nasip etsin. Şerife Hanım'ın oğluna selam olsun. Babam ölürken helalleşemedik, ona karşı hatalarım oldu, ne yapmalıyım demiş Aziz Bey. Aziz Bey, insanlar ölüm anında, hacca giderken, son kertede, başı belaya girdiğinde helallik istemez. Hak helalliğini son dakikaya bırakmayacağız. Hak helalliği ne demek? Son kerteye gelmiş ölüm anında baba hakkını helal et. Olur mu öyle? Babanın, annenin rızasını her an gözeteceğiz. Son anda helalleşemesek bile babayla ayrıldığımızda çok şükür babamın vazifemi yaptım. Ben evlatlığımı yaptım. Babam da inşallah razıdır. Rabbim de babamdan razı olsun inşallah diyerek uzakta bile olsak elvedayı böyle yapacak. İşte insanoğlu çok aciz. Korona günlerinde camide cemaat olamıyoruz ya. Öğle vakti, ikindi vakti kılınan cenaze namazlarına dahi katılamıyoruz. Sabah 10'da 11'de cenaze kalkıyor. Ne zor bir andan geçiyoruz. Bu vakitleri iyi değerlendirelim. Şu anda küs olan, dargın olanlara sesleniyorum. Hele anne babasıyla dargın olanlar, boşuna yaşıyorsunuz. Enerjisiz, duasız, Allah'ın rızasının dışında yaşıyorsunuz. Allah korusun böyle evlat olmaktan. Böyle bir evladın sahibi, babası olmaktan da korusun. Zira babanız, annenize ne yaparsanız bu dünyada siz de aynısını yaşamadan gitmiyorsunuz. Allah rahmet eylesin inşallah babanıza. Organ bağışı caiz midir diye sormuş Ayla Hanım. Elbette organ bağışı caizdir bir şartla.
Şartlar çok. Ama hayati organları bağışlamak ve siz hayattayken bunları yapmak asla caiz değildir. Çünkü kalbinizi veremezsiniz. Aklınızı, beyninizi veremezsiniz. Verdiğinizde sistem alt üst olur. Ancak iki organ, çoklu organları doktorların müsaadesiyle verebilirsiniz. Hususiyetleri var. Doktorlar iyi niyetliyse, doktorlar organ mafyasının eline düşmemişse, doktorlar sizin verdiğiniz organları zenginlere satarak yapmıyor, fakire de veriyorsa, bunlar hususi durumlar. Cenaze sahipleri oradan fotoğraflar çekip başkalarına bunları göstererek cenazenin yakınlarına, o bedenin sahiplerine rahatsızlık verecek hallerden uzak duruyorsa bunları yapmak lazım. Hususi şartları göz önünde bulundurmak kaydıyla insanlara hayat vermek adına, paylaşmak adına organların tabii ki başkalarıyla paylaşılması caizdir. Türkiye'deki alimler de, dünyadaki alimler de bu hususta fetva veriyor. Rabbim inşallah Şafi ismi şerifiyle hepimizi şifaya beylesin. Sorular her hafta inşallah sizlerle 7 tane soruyu cevaplayacağız. Ve 7 sorumuzun tamamını inşallah sizlerle paylaşıp cevaplarıyla aydınlık yolda yürüyeceğiz. Bir sorumuz daha var. Bu vesileyle onu da cevaplamış olalım. Kurban kesmek yerine ihtiyaç sahibine bağış yapılabilir mi? Kurban kesmek. İslam'da ibadetler tercih edilmez. Onun yerine bu, bunun yerine bu yapılabilir mi diye böyle bir değerlendirme doğru bir şey değil. Neden? Siz eğer adak kurbanı adamak yerine biraz dikkat edip o anda şöyle deseniz, ben şu imtihanı kazanırsam bir çocuk sevindireceğim, ben şu sıkıntıdan kurtulursam bir okul yapacağım diyerek kurban kesme adağı yerine bir hayır yapmak, bir okulun öğrencisini sevindirmek adına sözler verirseniz kurban boğazlamak zorunda değilsiniz. Dolayısıyla kurban kesmek yerine bunu adak cinsinden düşündük. Diğer kurbana, senede bir kurban bayramında kesilen kurbana gelirsek de bizim inancımız, bizim ekolümüzde Kur'an-ı Kerim'in anlatımına göre farz olduğunu söyleyen alimler var. Bizim inancımızda Hanefi ekolünde vaciptir. Diğer mezheplerde sünnettir. Yani kesilmediği zaman günah yoktur. Fakat kesilmesi hususunda alimlerin görüşleri de var. Kesmediğiniz zaman günahkar olmazsınız ama sevap niyetiyle tabii kurban kesebilirsiniz. Kurban adayacaksanız dikkat edin. Kurbanı adak kurban cinsinden olursa, yani ben şu işim olursa şu kurbanı keseceğim dediğinizde o kurbanı kesmek zorundasınız. Onun yerine başka bir şey veremezsiniz. Onun yerine para versem olur mu? O saatten sonra doğru değil. Allah Teala'ya neyi adadıysanız onu yapmak durumundasınız. Ya da adamadan önce düşüneceksiniz, ne söyleyeceksiniz, ona göre söyleyeceksiniz, söylediğinizi yapmak durumundasınız. Rabbim inşallah sorunları gidermek adına sormayı, aldığımız cevaplarla da hayat bulmayı hepimize nasip etsin. Aklımız bir olsun dedik, kalbimiz bir olsun dedik ve sizden gelen soruları inşallah İslami, insani ve içtimai durumlar muvacehesinde değerlendirip sizlere cevaben aktarmış olacağız. İnşallah haftaya aynı saatte sizlerle beraber burada yine buluşmak ümidiyle herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık efendim.